Merhaba. Bugün bilimin en hassas konularından birine, yaşamın o en kırılgan anına nasıl bir köprü kurmaya çalıştığını birlikte inceleyeceğiz. 22 hafta. Düşününce ne kadar kısa bir süre, değil mi? Ama bu, bir bebeğin yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgide durduğu an demek. Bu kadar erken doğan bir bebek için her bir saat, kelimenin tam anlamıyla bir hayatta kalma mücadelesi. Peki ya o ince çizgide onlara sağlam bir köprü uzatabilseydik, anne rahminin o koruyucu, besleyici ortamını onlara sunabilseydik? İşte bugün tam olarak bu devrim niteliğindeki teknolojiyi, yapay rahimi masaya yatırıyoruz. Ama bu köprünün ne kadar önemli olduğunu anlamak için önce o uçurumun derinliğine, yani aşırı prematüreliğin ne olduğuna bir bakalım. Gebeliğin 28. haftasından önce doğmak demek, akciğerlerin, beynin, kısacası neredeyse hiçbir organın dış dünyaya hazır olmaması demek. Bu yüzden de maalesef gelişmiş ülkelerde bile bebek ölümlerinin ve kalıcı sağlık sorunlarının en başta gelen nedeni bu. Ve bakın burası çok ama çok önemli. Aklınıza hemen bilim kurgu filmleri gelmesin. Amaç gebeliği laboratuvara taşımak, bebek büyütmek falan değil. Asla. Amaç çok daha net ve insani. Zaten doğmuş olan o en savunmasız prematüre bebeklere anne karnında geçiremedikleri o birkaç kritik haftayı geri vermek. Onlara hayata tutunmaları için bir şans daha tanımak. Peki bu köprü, bu teknoloji nasıl bir şey? Gelin bilimin geldiği o inanılmaz noktaya, yani biyobag'a yakından bakalım. İşte bu gördüğünüz şey biyobek. Evet, bir kuzu fetüsü var içinde. Bu kuzu gelişim olarak yaklaşık 23 haftalık bir insan bebeğine denk. Ve bu sistem anne rahminin o sıcak, koruyucu ortamını neredeyse birebir taklit ediyor. Peki nasıl çalışıyor? İşte işin dehası burada. Geçmişteki denemelerin aksine dışarıdan zorlayıcı bir pompa yok. Bebeğin, yani fetüsün kendi minicik kalbi kanı dolaştırıyor. Tıpkı anne karnındaki gibi. Her şey kapalı, steril bir torbanın içinde ve beslenme, oksijen hepsi göbek kordonundan sağlanıyor. Yani doğanın mükemmel sistemini taklit ediyor. Ve sonuçlar mı? İşte burada görüyorsunuz. Solda sisteme yeni bağlanan prematüre bir kuzu. Sağda ise aynı kuzu tam 28 gün sonraki hali. Büyümüş, olgunlaşmış, hayata tutunmuş. Yani kuzular sadece hayatta kalmadılar, normal bir şekilde büyüdüler, kalpleri stabil çalıştı, beyinleri, akciğerleri olması gerektiği gibi olgunlaştı. Hatta deneyler bir sorun çıktığı için değil, protokol gereği 28. günde sonlandırılmış. Bu muazzam bir kanıt. Şimdi bilimsel olarak bu inanılmaz bir başarı değil mi? Ama kuzulardan insanlara geçmek işte bu devasa bir sıçrama. Ve bu sıçramanın önünde sadece teknik değil, çok daha büyük engeller var. Yasal ve etik engeller. Bu yüzden de mesela Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi yani FDA 2023'te uzmanları topladı ve durun bir dakika bu işi enine boyuna tartışmamız lazım dedi. Ve sordukları sorular meselenin ne kadar karmaşık olduğunu gözler önüne seriyor. Tamam, hayvanlarda işe yaradı ama insanlarda güvenli olacağını nereden bileceğiz diyorlar. Başarıyı neye göre ölçeceğiz? Sadece yaşaması yeterli mi yoksa sağlıklı bir yaşam mı kriter olmalı? Ve belki de en zoru, o kriz anında paniğe kapılmış bir aileye bu deneysel tedaviyi nasıl anlatıp onlardan gerçekten bilinçli bir onay alacağız? Kendinizi o ailenin yerine koyun bir anlığına. Hayatınızın en zor anlarından birinde doktorlar size daha önce hiç denenmemiş bir teknolojiyi teklif ediyor. Ne karar verirdiniz? İşte bu çözülmesi gereken en büyük düğümlerden biri. Peki tüm bu zorluklara rağmen ufukta ne var? Doğumun geleceği bizi nereye götürüyor? Şunu bilmekte fayda var. Bu sadece tek bir ekibin projesi değil. Amerika'daki BioBG karşılık Avrupa'da AquaWomb gibi farklı projelerde geliştiriliyor. Yani dünyanın dört bir yanında bilim insanları bu soruna çözüm arıyor. Adeta bir bilim yarışı var. Ama hepsi de benzer teknik darboğazlarla yüzleşiyor. İnsan bebekleri çok daha küçük ve hassas, onlar için dolaşımı ve oksijeni mükemmel hale getirmek lazım. Uzun süre enfeksiyon kapmamasını garantilemek, besin formülünü tam ayarında vermek, bunlar henüz tam olarak çözülmüş değil. İşte bu söz her şeyi özetliyor. Bilim hızlanıyor ama etik ve hukuk adım adım takip etmeli. Çünkü bu teknoloji başarılı olursa belki de insan gelişiminin yeni bir aşaması dediğimiz bir dönemi başlatacak. Vücut dışında başlayan bir yaşam. Bunun kuralları, yasaları, ahlaki çerçevesi henüz çizilmedi.
Ve bu da bizi en can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Teknolojinin hızına ahlaki ve yasal pusulamızı kaybetmeden nasıl yetişeceğiz? Bu dengeyi kurmak belki de teknolojinin kendisini icat etmekten bile daha zor olacak.